Otomotiv sektörünün en tarihi isimlerinden bazıları, doğru zamanda doğru modelleri piyasaya sürmemiş olsalar da bugün var olmayabilirlerdi. Şans mı, beceri mi, yoksa şanslı bir tesadüf mü? Tabii ki her şey mümkün. Gelin bazı otomotiv üreticilerinin doğru zamanda üretimini yapıp piyasaya sundukları ve sektörde haritadan silinmelerini engelleyen araba modellerini birlikte göz atalım. Aston Martin DB7. Aston Martin, 1980'lerin sonlarına kadar geçmişin görkemli anılarıyla ve uzun hikayesiyle gelişimini sürdürür. Ancak sektöre bakış açıları doğru olmadığından aslında şirket çöküşün eşiğine gelir. Ford'un yardımıyla 1994 yılında üretilen Aston Martin DB7, İngilizlere bir can kurtaran halatı görevi görür. Araba Ian Callum tarafından tasarlanır. O zamanlar Jaguar Ford'a ait olduğundan biraz gelişmiş Jaguar XJSF platformu üzerine inşa edilmiş, etkileyici kaplamasının altında turbo şarjlı 3.2 litrelik 6 silindirli bir motor ile piyasada yerini alır ve başarının gelmesi uzun sürmez. DB7, estetik açıdan güzel olmasının yanı sıra yüksek kalitede ve aynı zamanda mükemmel performansıyla yolda keyif vericidir. Ancak onu rakiplerinden ayıran özelliği modelin nispeten uygun başlangıç fiyatı olur. Toplamda 7000'den fazla DB7 satışı gerçekleştirilir ve Aston Martin'e gelecekteki hamleler için büyük bir marş kalmış olur. Audi 100C1. İlk Audi 100C1 tasarımı ve geliştirilmesi sırasında resmi olarak mevcut değildir. 1964 yılında Volkswagen grubu eski Auto Union ve Ingolstadt sanayi tesisini Wolfsburg modelleri için başka bir üretim tesisine dönüştürme fikriyle devralır. Ancak teknik yönetici Ludwig Krauss daha sonra Volkswagen patronu Henrik Nordhoff tarafından onaylanan Audi 100'ü gizlice tasarlar. Böylece 1968'den 1976'ya kadar sonraki 8 yılda üretilen 800.000 Audi 100'ün ilk üretim bandından iner. Audi 100, markanın kurtarıcısı olmasının yanı sıra verimliliğin her şeyi olmadığının ve tek başına üreticinin seçeneklerini genişletmesine yol açmadığının şüphesiz kanıtı olur. BMW 700. Bugün kulağa ne kadar inanılmaz gelse de Bavyeralı üretici BMW 501, 503 ve 507'den Isetta'ya kadar ticari açıdan çekiciliği düşük bir dizi modelin ardından 1950'lerin sonlarında kendilerini iflasın eşiğinde bulurlar ve ardından markanın kurtarıcısı olan BMW 700 modeli ortaya çıkar. Araba resmi olarak 1959'da Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılır. Araç monokok yapıya ve sadece 697 cc'lik motoru bir motosikletten kullanan ilk BMW modeli olur. 1962'den itibaren LS işaretli daha uzun dingil mesafesini belirtirken 700'ün gücü 1960'tan itibaren kupe versiyonunda sport ve sport alt türevleriyle yükseltilir. BMW, modelin piyasaya sürülmesinden sonraki 5 yıldan kısa bir süre içinde 700'ün toplam 188.000 kopyasının satışını gerçekleştirir. O zamanlar bu araba olmasaydı, Bavaria markası muhtemelen bugün hepimizin bildiği şirket haline gelemezdi. Hatta muhtemelen hiç var olmayabilirdi. Bentley Continental GT. 2003 yılında Continental GT'nin yaratılmasından önce İngiliz şirket yılda ortalama 1000 otomobil satışı gerçekleştirir. Elbette Bentley'in Volkswagen grubunun eline geçmesinden bu yana işler değişir. Aslında İngiliz markasının modern tarihinin seyri Continental GT'nin piyasaya sürülmesiyle bambaşka bir hal alır. Kupe karakterli zarif görünümü, 4 yolcu kapasiteli lüks kabini ve 6 litrelik V12 çift turbolu devasa motoruyla modelin zarif görünümü 3200 müşterinin hemen peşinat ödemesine neden olur. Yalnızca ilk yılda Bentley satışları 6896'ya kadar yükselir. Toplamda 40.000 Continental GT üretim hattından çıkar ve böylece İngiliz markası da hayatta kalmayı başarır. Ford 1949 serisi. Henry Ford 1947'de öldüğünde şirket fırtınalı denizlerdeki asi bir gemi gibi çalkalanır ve Amerika satışlarında 3. sıraya gelirler. Ancak en endişe verici işaret modası geçmiş ve bir bakıma savaş öncesi araba tasarımlarına takılıp kalması olur. Ancak Ford'un torunu Henry Ford II, şirketin servetini devralır ve yeni fikirlerle gidişatı değiştirmeyi başarır. Henüz 28 yaşındayken artık büyük bir patron olarak tüm firmanın düşünce şeklini değiştirir. Ama her şeyden önemlisi çalışma şeklinin geliştirmesi kısmıdır. Onun yönetimindeki ilk model aynı zamanda Ford'u büyük maceralardan kurtaran model olur. Hatta kendisinin ve yakın arkadaşlarının büyük geri dönüş projesi üzerinde tam 19 ay boyunca gece gündüz çalıştıkları söylenir. Böylece Haziran 1948'de Ford'un 2 kapılı sedanını tanıttığı zaman gelir.
model ünlü 1949 serisini temel alan yeni nesil modellerin ilki olur. Yalnızca ilk günde 100.000'den fazla Amerikalı araba siparişi vererek ön ödeme yapar. Böylece Ford oyuna tamamen geri döner. Yeni, modern ve aynı zamanda şık bir görünümü sunan otomobil halkın kalbini çalmayı başarır. Ford 1 milyondan fazla kopya satar ve 1949 serisi şirketin mali açıdan toparlanması konusunda dönüm noktası olur. Lamborghini Gallardo. İtalyan markası Lamborghini, şimdiye kadar dünyaya ayak basan en ikonik süper otomobillerin bazılarının üretiminden sorumludur. Ancak 1972'den bu yana en az 6 farklı şirket sahibi şirketi karlı hale getirmeye çalışır ve bunda başarısız olur. Size daha iyi bir fikir vermek gerekirse, Volkswagen grubunun markanın çoğunluk hissesini satın aldığı yıl olan 1997 yılına gelindiğinde, Lamborghini satışlarda zar zor çift haneli rakamlar elde edebilir. Şanslı İtalyan markasının yeniden doğuşu yine Almanların elinden gerçekleşir. Volkswagen grubu başlangıçta nihai Murcielago'yu piyasaya sürer. Bu şüphesiz bir güç gösterisi ve gelecek olan rekabete dair bir işaret olur. Lamborghini serisinin para kazandıran modelinin bir yıl sonra yani 2003 yılında tanıtılan küçük Gallardo olduğu ortaya çıkar. Murcielago'nun V12'sinin aksine V10 motoruyla fanatiklerin beğeneceği uygun fiyatlı süper otomobil olarak kullanıcılara sunulur. Yalnızca ilk yılda Lambo 900 Gallardo satarak şirket tarihindeki satış rekorunu kırmayı başarır. Gallardo 10 yıllık yaşam döngüsünün sonunda 14.022'den fazla tüketici tarafından tercih edilir. Bu da onun tek başına Lamborghini'nin o ana kadar ürettiği tüm modellerden daha fazla sattığı anlamına gelir. Nissan Qashqai. Bahsettiğimiz şirketler arasında Nissan iflasın eşiğine gelmemiş olabilir ama çok uzakta da değil diyebiliriz. Aslında esas olarak şirketin Avrupa bölümü durgundur ve ürünlerinde önemli bir gelişme olmaz. Bunun sonucunda da teklifleri rakiplerle karşılaştırıldığında güncelliğini yitirmiş sayılır. Ancak Carlos Ghosn, mutlak patron olarak grubun dizginlerini eline aldığında her şey değişir. Tartışmalı yönetici aslında daha geniş Nissan ailesine 2 mesaj gönderir. Bunlar, birincisi üretim sürecinde maliyetlerin azaltılması, ikincisi ise markanın düşünce tarzının ve felsefesinin kökten değişmesi gerektiğidir. Temel olarak Ghosn'un Japonlara iletmek istediği şey, markanın halkın satın almak isteyeceği yenilikçi otomobiller piyasaya sürmesi gerektiği olur. 2007'de piyasaya sürülen Nissan Qashqai gibi. Yerden yüksekliği arttırılmış, arazi özellikleri ve konforlu alanlara sahip bir hatchback konsepti olan Qashqai'nin ticari başarısı Nissan'ın kasasını doldurur ve üreticilerin çoğunun piyasada benzer araçlar üretmesine yol açar. Elbette bilgi birikimine sahip olan Japonlar ilk B-SUV ve elbette sınıfının en çok satanı olan Juke'u piyasaya süren ilk kişiler olacaktır. Peugeot 205. 1970'lerde Peugeot mali açıdan genişler. Ayrıca 1975 yılında Citroen'i satın alarak otomotiv endüstrisine hakim olmayı amaçlayan PSA grubunu kurar. Ancak başlangıçta iyi bir fikir gibi görünen şey kısa sürede mali bir kabusa dönüşür. Bu süreçte markanın hayatta kalabilmek için Peugeot'un alışılmışın dışında düşünmesi gerekir. 205'in lansmanı ile olduğu gibi. Fransızların sürüşü eğlenceli, şık, yüksek kaliteli ve kompakt küçük hatchback'i otomotiv sahnesindeki ilk görünümünden itibaren büyük ses getirir. 3 kapılı ve 5 kapılı versiyonlarının yanı sıra birçok önemli versiyonuyla 205 çok güçlü bir profil oluşturur. 1.6 versiyonları ve özellikle 1.9 GTI ve B grubunun efsanevi T16'sı esasen 205 efsanesini yaratırken aynı zamanda tüm Peugeot organizasyonuna derin bir nefes aldırmayı başarır. Skoda Favorit. Bertone tarafından tasarlanan Skoda Favorit, Çek üreticinin 80'lerin sonlarında Orta Avrupa'da değişen sosyoekonomik ortama dayanabilmesini sağlar. 1988 yılında piyasaya sürülen Mlada Boleslav modeli, önceki arkadan çekişli modellerin yerine önden çekişli ve daha verimli motorlarla değiştirdiği için tasarım ve mühendislik açısından marka için bir devrim olur. Gerçek şu ki, Skoda, Favorit'in geliştirilmesi için Volkswagen grubu ile gayriresmi olarak işbirliği yapar ve bu durum olumlu izlenimler bırakan bir işbirliği olur. Ve Favorit'in başarısı sayesinde Volkswagen grubu, 1991 yılında Skoda'yı satın almakla ciddi şekilde ilgilenmeye başlar. Volkswagen Golf MK1. 1940'lı yıllardan 1960'lı yıllara kadar şirket esas olarak Beetle ve onun türevlerinin başarısını temel alır. Volkswagen'in yeni patronu Rudolf Leiding, markanın geçmişle bağını kaybetmeden geleceğe bakması gerektiğine karar verir. Başka bir deyişle amaç genel kamuoyuna hitap eden yenilikçi otomobiller üretmektir.
Bu yeni çağın ilk işareti 1973 yılındaki ilk nesil Passat olur. Ancak dönüm noktası 3 yıl sonra Golf MK1'in piyasaya sürülmesiyle gerçekleşir. Tamamen yeni, ferah, önden çekişli ve saygın ekonomik motor yelpazesine sahip bir platform üzerine inşa edilen Volkswagen Golf bir altın madeni olduğunu kanıtlar. Yoluna çıkan her şeyi silip süpürür, tarihteki az sayıdaki otomobil gibi sevilir ve şirket için adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başarır.